Birçok insan aslında hasta olmadığında iyi bir arayışa da girmiyor maalesef. İnsanların sorunların önünde travmalar var. O travmadan kurtulursan aslında vücudun şifa mekanizması çalışmaya başlıyor. Güllü Hanım da etrafına söylüyormuş. Ya benim başıma bir şey gelebilir. Travmaları aklıma geldi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? çok İnsan ilginç. hisseder mi başına Bunu ben geleceğini? yine basında gördükten sonra aha bu dediğimiz bir konu oldu. Gerçekten insanlar kodlanıyor. Zaten korkuyla duymuş ve o travması sebebiyle yüksekten korkuyor. Korku insan davranışlarını etkiler. Anne karnında 120. günde ruh üfleniyor. Ruh üflendiği zaman hayat başlıyor. Ruh anne karnına gelirken bakın bütün kainatta bizim bu bildiğimiz yaratılmış kainatta bir yolculuk yapıyor anne karnına gelirken. Ve bu yolculukta ne yapıyor? Bizim güneş gibi yüz binlerce yıldız var. Ruh buraya girdiğinde o bütün dönüş var ya, muhatap olduğu, yanından geçtiği bütün yıldızların enerjilerinden aslında yoğrularak geliyor. Derler ya evlenince düzelir. Ya evlenince düzelen hiç kimse görmedim ben bugüne kadar. Ya öyle bir dünya yok. Şimdi bu duygularla kodlamalar değiştirilebilir işte. Üzüntü travmaları çalışınca saç beyazlamanın azaldığını da gördüm. Şizofren biriyle yaşarsanız çocuklar da var. Hani her an ne yapacak tedirginliğiyle yaşıyor. Veya rahatlama nefesleri vardır. Evet, bakın yapalım mı? Denemek ister misiniz? Güçlü kadınlar, hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir konuğum var. Bilal Cantürk hocam bizlerle beraber. Nefes ve kök bilimci. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Aysan. Şimdi, harika gözüküyorsunuz. teşekkür Enerjiniz de ederim. çok iyi maşallah diyelim. Evet, böyle güzel enerjik biz de sohbet ederek başladık arka planda. Şimdi benim daha çok ağırlıklı olarak işlediğim konular malum. İşte böyle kadın haklarıyla alakalı, işte kriminolojiyle alakalı ve son zamanda artan mesela kadınların yüksekten düşmeleriyle alakalı ve suça sürüklenen çocuklar. Hepsini konuşacağız ama ben bu şahane insanı önce bir tanıyın istiyorum. Şimdi Bilal Cantürk'ü benim kanalımdakiler ilk kez izliyorlar ve diyecekler ki Ayşe Hanım, Bilal Hoca da kim? Kim bu Bilal Hoca? Evet haklar, selamlayalım bütün izleyicilerimizi inşallah. Bilal Cantürk yaklaşık 30 yıldır insanların hayatına bir şeyler katmaya çalışan aciz biri aslında. Geçmişim, eğitimim ilginç. Ben Koleli Asker Lisesi, Kararlı Okulu mezunuyum. Fakat milli sporcuydum. Yıllarca atletizm, askeri pentatlonla uğraştım. Hatta çok şükür askeri pentatlonda Avrupa Dünya Şampiyonluğu nasip oldu. Atletizmde Türkiye rekorları kırmak nasip oldu. Tabii sporun içerisinde olunca askerken aynı zamanda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü okudum. Tabii onun içerisinde hep insanlarla muhatap oluyoruz. Sporun psikoloji yönüne de çok ilgimi çektiği için antrenörlük de yaptım o süre içerisinde. İşte psikoloji de okumak nasip oldu. Hep bu alanın içerisinde yıllarca yoğrulduk. Yaklaşık 30 yıllık bir birikimin neticesinde de en son işte kendim böyle iş arkadaşlarıma size nefes çalıştırayım diye 8 tane arkadaşımla böyle. Çünkü kendim çok fayda gördüğüm şeylerdi. Hı hı. Sonra bir baktım herkes birilerini getiriyor. Çok iyi geldi, bana çok iyi geldi falan diye. En son bizim iş yerimizde 50 kişilik bir salonumuz vardı. 80 kişi gelmiş, nefes alacak yerimiz yok ve nefes çalışmaya çalışıyorduk. Baktık talep oldu o gün bugün derken sonra hakikaten madem bu işi yapıyoruz diye profesyonel manada bugün işte Bilal Cantürk Akademi olarak, Redetaverse olarak dünyanın birçok yerinde online hizmet veren akredite kurumsal bir firma haline geldik. Bugünkü derdimiz insanlara koçluk yapmak. Tabii bu süreç içerisinde nefesle tanışırlar bize insanlar ama ben şuna hep inanıyorum. İnsanların travmaları var. Aslında sorunların temel sebebi yaşadıkları birikimler, travmalar. Şimdi bu travmalardan kurtulmalarına da yardımcı olmaya çalışırken bugün bize has RDT, radyestezik duygu temizliği bir travma temizleme tekniği gelişti. Bu teknikle de hakikaten şu an 130 binin üzerinde seans sayısına ulaştık. Yani birçok RDT uzmanımız dünyanın dört tarafında hizmet verir hale geldi. Canla başla gayret ediyoruz inşallah insanlara yardımcı olabilmek için. Evet, yani böyle çekirdekten büyüdünüz ve kocaman bir aile oldunuz ama siz bu işe başlarken orada neyi fark ettiniz? Ne eksikti o insanlarda? Mesela dediniz ya 10 kişiydik, 20 oldu, 30 oldu, 50 oldu. Aslında önce kendinden başlıyor insan. Yani kendinle çözmediğin bir şeyi başkasına zaten anlatamazsın. Ben yıllarca eğitim verdim. Yaşam koçluğu yaptım, beslenme koçluğu yaptım, işte antrenörlük yaptım. Eğitim verdiğim zaman insanlar bazen beni alkışlarlardı. Ama çok iyi hatırlıyorum. Kendime çok büyük bir faydam yoktu. Başım sürekli ağrırdı, sırtım ağrırdı. Yani kendi sağlık sorunlarım vardı. Bunun ötesinde ciddi bir bereketsizlik yaşıyordum mesela. İnsanın hayat, bereket hakikaten çok önemli. Yani görüntüde iyi para kazandığım halde borcum var, hiçbir şeyin de sahibi de değildim yani. Aslında her şey yolunda gidiyor ama sürekli bitmeyen bir tarafta... Şu tanım çok güzel açıklar aslında. Bereket dediğimiz şey nereden geldiği belli olmayan nimet. Bereketsizlik de nereye gittiği belli olmayan nimet. Bendeki bereketsizlik öyleydi. Para geliyordu ama nereye gittiğini anlayamıyordum gerçekten de. Yani hep bir şey. Yani bir şeyler hep böyle son anda bozulur, sıkıntılar olur. Bu süreçlerden kurtulamıyordum. Kendime faydam yoktu. Anlatıyordum. İnsanlar süpersin hocam falan. Aslında onlara da faydası olmuyordu. Çünkü şunu biliyorum ben. Yani kendi deneyimlemin yaşayamadığın, içinde duygu olmayan bir bilgiyi
aktardığınızda karşınıza ne kadar güzel gelse bile değişime vesile olmuyor. İşte o süreç içerisinde ben kendim işte nefes hayatıma dahil oldum. Mesela başarılarım nefesten sonra üzerince ben acayip böyle bir aşkla yaptım. Yani bu bana çok iyi geldi. Çünkü bir şey fark ettik ki işin özünde nefes var. İnsan doğru nefes alamadığında işte beyne yeterli oksijen gitmiyor, algıları değişiyor. Hücrelere oksijen gitmeyince toksinleri temizleyemiyorsun. Vücut toksik doluyken zaten frekansın düşük, ağrıların var. Yani çok ciddi sorunlarla muhatap olmak zorunda kalıyor insan. Kendim buna düzelince İş arkadaşlarım, o dönem işte beslenme koçu yaptım, iş arkadaşlarıma dedim ki size de nefes çalıştırayım. Ya tamamen onlara hani kendimi çok fayda gördüm ya. Böyle doğal başladı bizim süreç. Ama baktık ki o kadar iyi sonuç alıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde şunu böyle bir çizmem lazım. Ben nefesin içine girince tabii bu işi en iyi öğrenelim diye işte kim iyi yapıyor, kim nerede nefes koçu gidip eğitimler almaya başladım. Fakat bir süre sonra baktım ki tam da öyle değil işin rengi. Yani şimdi insan inandığı gibi yaşamalı. Benim inancıma ters düşen, hatta kendimi çok kötü hissettiğim uygulamalarda karşılaşınca ama bunun doğru bir yolu olmalı. Nefes iyi ama doğru yolu olmalı derken bugün kendi öğretilerimiz gelişti aslında. Hatta bu öğretilerin temelinde mesela İbn Sina'nın çok önemli bir yeri vardır. Ben İbn Sina'nın ilk El Kanun fit Tıp mesela hep söylerim. O kitabı okumaya başladıktan sonra dimağım açıldı. Ya biz meğer bugün hani bilimde konuşuyoruz ama kadim bilgileri çöpe atmışız. Bakış açımız değişmiş. Mesela bugün biz insanlar hastalandığında gittikleri binaya hastane diyoruz değil mi? Geçmişte bu binaların adı şifahaneydi. Ben bunu hep söylemeye devam edeceğim inşallah. Yani O bile pozitifti diyorsunuz yani. Hasta bile negatif. şifa dağıtılıyordu. Şimdi hasta mı dağıtılıyor? Hani evet. yani ilginç bir yaklaşım açısı. Bunun tabii ki etkisi olduğuna inanıyorum ben. Şu an hastalıkları bulma, tanı, teşhis, tedavi acayip yoğunlaşıyoruz. Laboratuvarlar geçmişte şuna inanıyordu. Hastalanmadan önce sağlığı korumak. Ve bu alan tabii çok değerli. Doğru ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinince her şey çok farklı oluyor. Mesela biraz önce RDT'den bahsettiniz. Yani biz bilmiyoruz. Belki izleyicilerim de benim bilmiyordur. Tam olarak ne bu yaptığınız çalışma? RDT çok eşsiz bir travma temizleme tekniği. Yani şöyle aslında süreci anlatınca belki daha iyi anlayacaklardır. Şimdi nefes çalışmalarına insanlar gelirler hastalıklarından şifa bulmak istiyor. Birçok insan aslında hasta olmadığında iyi bir arayışa da girmiyor maalesef. Bizim şey vardır ya böyle mesela hani Anadolu kültürü. Biz farkında olmadan yapıyormuş aslında. Hani biri çok silince derler ya. Abi bir otur ya, bir nefes al ya. Bir kendine gel, bir nefes al. Ne bu öfke? Bir derin nefes al, bir sakinle deriz yani. Abi bilmeden farkında olmadan. Demek ki eskiden yapıyormuşuz biz. Tabii. Sonradan oraya... Zaten insanın fıtratında doğru nefes almak var. Yaratılış, fabrika ayarlarında doğru nefes alır. En doğru nefesi çocuklar alır. Fakat bu bozuluyor. İşte bozulunca sağlık sorunu birçok insan böyle gelir. Tabii nefes çalışmasıyla ben çok fayda gördüm. İstiyorum ki herkes fayda görsün. Lakin insanların sorunların önünde travmalar var. Ya bundan hiç şüphe duymuyorum. Bakın bazı örnekler vereyim. Belki daha net anlaşılacaktır. Şimdi nabzımız atıyor. Nabzımızın hızını biz ayarlamıyoruz. Veya yediğimiz yemekleri sindirmek için ne kadar enzim üretmemiz gerektiğini yine biz ayarlamıyoruz. Bir güç bunu ayarlıyor bizimizde. Mesela işte gözümüzü kırpıyoruz farkında mı? Onu da biz ayarlamıyoruz. Gözümüz sürekli kendini tazeliyor. Göz bebeğimiz mesela biz bir yere bakıyoruz sadece büyüyor, küçülüyor. Biz onları ayarlamıyoruz iyi görmek için. Hani fotoğraf makinelerinde hatırlarsınız netleştirirken bunu gözümüz hep yapıyor. Ama biz bunu hiç sanki sadece bakıyoruz her tarafa. Yani bizi aslında yöneten, hayatlatan bir güç var içimizde. Biz bunu otonom sistem diyoruz. Bu otonom sistem bizi her şeyden korur. Her gün vücudumuza milyonlarca mikrop saldırıyor. Fakat bu mikropları biz buluyor, vücut yeniyor. Bizim haberimiz bile yok, doğru mu? Evet. Hangi güç yeniyor bunları fark ediyor? Mikropsuz bir hayat yok. Yani her yerde mikrop var mutlaka, değiniyoruz ama bize hasta olmuyoruz. Lakin ne oluyor da bazen İşte hastalanıyoruz. O mikroplar, her gün yendiğimiz mikroplara ne oluyor da yenik düşüyoruz? Bunun altında muhakkak şöyle bir duygu var. Yaşadığımız bir üzüntü, mesela grip olan kırgınım der ya, kırıldığı içindir yani. Hakikaten kırılmıştır birilerine, incinmiştir. Mesela öfkelendiğimiz zaman deriz ya tepem attı deriz. Gerçekten öfke duygusu buraya gelir. Mesela öfkeyi yutarsın, boğazına gelir, tiroide neden olur. İşte bütün sağlık sorunlarının altında travmalar var. Mesela bel sorunu, bel fıtığı olmuş. Muhakkak ya maddi kaygıya gelecek kaygısı vardır. Maddi kaygı yaşarken atasözlerimize yansımıştır. Deriz ya belim büküldü. İşte mesela bir acı yaşayan kaybetme korkuları, üzüntü, acı, keder, akciğerlere sirayet eder. Ne deriz? Ciğerim yandı deriz. Aslında bu bilgiler hakikaten kadim bilgiler de var. Yani mutlaka bir travma yaşamış. İnsanların da şuna inanıyorum ben. Hastalığı tedavi etmeden önce, yani tedavi benim işim değil. Ben bir doktor değilim. Teşhis, tanı, tedavi doktorlarımız yapsın. İlacınızı kullanmanızı mutlaka doktorlarımız karar versin. Peki biz ne yapıyoruz? Hastalığın bir sebebi var. O travma var. O travmadan kurtulursan aslında vücudun şifa mekanizması çalışmaya başlıyor. Yani
Mesela Lokman Hekim'de de bunu görürsünüz. Şuna inanırlar. Yani normalde vücudun bir şifa mekanizması var. Şifalanmıyorsa onu bloklayan bir şey vardır. Tamam mı? Bir engel vardır. İşte o da travma. O travmayı temizlediğinizde sorun çözülüyor. Ben bunu fark ettiğimde, buna inanmaya başlayınca ilk başta işte EFT ile başladık. İşte regresyon, EMDR. Yani travma temizleme ile alakalı çözümler arıyoruz. Hipnoterapi yapıyordum en son mesela danışanlarıma. Güzel de sonuçlar arıyoruz. Hakikaten hepsi de etkili yöntemler bu arada. Ya birçok kişi bulabilir. İsim saymaya da gerek yok. Yüzlerce teknik var, tamam mı? Herkes bir şeyler uyguluyor. İşte biyoenerjiden Access Bar'a, Theta Healing'e kadar birçok yöntemler uyguluyorlar. Fakat bu yöntemlerde bazen söylemlerde, bazen işte uygulamadaki zorluklardan dolayı hep bir arayış içerisinde oldum ben. O esnada bir şeyi fark ettim. Burada itikat da önemli ama benim fark ettiğim kadarıyla sizin itikadınız da gayet güçlü. Yani burada ayırmamak gerekiyor aslında o ilimle bilim derken ayırırken. Kesinlikle buna tüm kalbimle kalır. İlimle bilim ayırırsanız ikisi de öksüz kalır. Evet. Yani, çünkü bunu yaparken ben bazı insanların hastalandığını da gördüm. Mesela dediniz ya enerji çalışması falan. Çünkü içini boşaltıp onu Allah inancında alırsan içinden tamamen bir boşluğa yani düşüyorlar. aslına bakarsanız inandığım şey şu. Bir insanın mesela bu travmalarını etkiliyorsa zaten maneviyat olarak bir boşluk vardır orada. Yani o maneviyattaki boşluk dolduğunda kişi daha güçlü oluyor. Tamam mı? Güçlü olduğunda da travma oluşmuyor. Zaten duygular geliyor ama üstesinden gelebiliyor. İşte o travmaları temizlemeye odaklanmak lazım. Bu yöntemlerle de alakalı da birçok çalıştık. Mesela zorlandığımız şeylerden bir tanesi bakış açısı farkı. Ben bunu sonradan fark ettim. Modern psikoloji ya da psikiyatride işte yaşanılan travmalar, olaylar hep bilinç altında kodlanır. Böyle öğrendik değil mi? Herkes için çok doğal kabul ediyoruz bilinçaltı. Ben bugün inanıyorum ki öyle değil. Bakın şöyle bir şey vardır. Evet, bütün vücudu beyin yönetir ama beyni kalp yönetir. Yine bunun kendim bulduğum, ilk fark ettiğim işte yürekten sarılmama sebep olan delilin de bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vücutta bir organ vardır. O organ sağlıklıysa bütün beden sağlıklıdır. O organ hastaysa bütün organ hastadır. İşte o organ kalptir. Beyindir demiyor. Mesela bakın duygulardan etkileniyoruz. Kalbim kırıldı diyoruz. Hiç beynim kırıldı diyen birini duymadık. Evet, doğru, doğru. Aslında duygular ilk kalbe sirayet ediyor. Ve o kalbi duygulardan sonra beyin ona göre aslında algılıyor. Ona göre görmeye başlıyor. Mesela birisini çok seversiniz. Onun kusurlarını görmek istemezsiniz. Göremezsiniz de zaten. Çünkü onu sevgi duygusuyla kodlamışsındır. Bugün öyle mesela adam çok sevdiği biri kusur işte yapmamıştır diyor. Yaptım diyor. Yok yapmamışsındır'a kadar getiriyor değil mi? Ya da birinden nefret ediyor birisi. Yani çok güzel bir şey yapsa bile beğenmiyor. Niye? Aslında onu kodladığı duyguyla alakalı. Mesela biri seni çok seviyor diyelim. Sana bir sürü şey yapıyor ama onun sana yaptığı şey gözüne batıyor. Güzel gelmiyor. O da o zaman kodlamamış mı sevgi duygusunu? Yok, sevgi duygusuyla kodlamama değil. Araya duygular girdikten sonra bir kişiyi sadece bir duyguyla kodlamıyoruz. Tamam mı? Yani bir insanı sevgiyle de kodlayabilirsin ama sevginin yanında üzüntü birçok duygularla kodlayabilirsin. Yani baktığın zaman aslında onu hangi duygularla kodlamışsan o duyguların bütünü olarak görüyoruz. Hangisi baskınsa ona doğru meylediyoruz. Lakin bazen o sevgide denge kaçar. Öyle bir sevgiyle görmeye başlar ki kusurlarını örtmeye çalışır. İşte mesela özellikle insanlar, yani bugün kadınlar daha iyi anlayacaklardı burayı. Mesela evlenmeden önce hani bir işte ben o kelimeye aşk demek istemiyorum. Tamam mı? Yani beğeni diyelim. Bazen çünkü aşk çok özel bir kelimedir. Yani o kadar kolay kullanılmaması gerektiğine inanıyorum. Öyle aşkı herkes yaşayamıyor. Yaşadığını zannedebilir. Tamam mı? Aşk çok güçlü, hatta yeryüzündeki en güçlü duygudur. İnsan gerçekten aşık olduğunda mesela açlık, susuzluk duymaz. Bugün günümüzde ama o ona köpek gibi davransa da o kadın onu bırakmaz mesela. İşte oraya geliyor. Öyle bir duyguyla kodluyor ki görmüyor ilk başlarda o hatalarını mesela. Hatta derler ya evlenmeden düzelir. Ya evlenince düzelen hiç kimse görmedim ben bugüne kadar. Ya öyle bir dünya yok. Ama işte onu göremiyor. Duygudan dolayı baskın bir duygu var. Şimdi bu duygularla kodlamalar değiştirilebilir işte. Biz bunun arayışına girdik. Kendi çapımızda neler yaparız diye. O esnada fark ettik ki herkes beyinle çalışıyor. Dedik ki kalbi enerjiler. İşte kalbi enerjilere, kalbe sirayet eden negatif duyguları temizlemeye çalışınca RDT, işte radyosezlik duygu temizliği, bu yöntem gelişti. Ve tabii ben ilk başlarda kendim bir tek ben yapıyordum bu yöntemi. Çünkü yani açıkçası nasıl öğreteceğim bile bilmiyorum. Yani gelişti, bir şeyi fark ettim. Enerjiler aslında kalpte, işte okuduklarımızla çalışmaya. Ben 10.000 kadar seans yaptım. 10.000 seansın sonunda bir RDT diye bir şey bahseder hale geldik. O esnada kendim seanslar yapıyorum. Öyle sonuçlar alıyoruz ki yani inanılmaz vakalar. Mesela bir danışanım safra kesesi çamur dolu. Tamam. Geldi. Hatta doğuma girecek, ameliyat olacak, safra kesesi var, sıkıntı böyle. Dedi ki çalışalım, safra korkudan etkilenir. Hani ödüm patladı derse korku duyguları safrada birikir ve katılaşmış korkular varsa hakikaten taş oluşmaya başlıyor safrada. Bütün korku duygularını, travmaları temizledik. Bir hafta sonra safra tertemiz çıktı ultrasonda. Yani ameliyat olmadan. Yani böyle inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Tabii herkes birbirini getiriyor. Hatta
Lupus diye bir hastalık vardı mesela. Hiç unutmuyorum. Bütün vücudumda da ağrılara neden olmaya başlamıştı. Danışanım geldi. Seansta hocam şurada küçük bir ağrı kaldı bunu da al diyordu. Ben ağrı falan almıyorum. Aslında mesela lupus şeydir. Hep tehdit altında kalan kişilerde kaynaklanan bir hastalık bu. Mesela o danışanımızın eşi şizofrendi. Şizofren biriyle yaşarsanız çocuklar da var. Hani her an ne yapacak tedirginliğiyle yaşıyor. Lupus hastalığı travmalar. Evet. O yaşadığı travmaları temizledik. Mesela hiçbir şey kalmıyor. Şimdi böyle harika sonuçlar alıyorsunuz. Bakın aklıma gelen bir şey daha. Bir danışana seans yapmışız. Beyninde tümör varmış. Şu içinize attığınız üzüntüler beyinde tümör yapabiliyor maalesef. Biz çalışmışız seansı. Herkes de kontrol edemiyor. O ara öyle bir şeydi ki. Yani sabah bir başlıyorum. Gece 12'ye kadar bazen seans yapıyorum. İnsanların hep aciliyeti var. Benden başkaları yok. Bir sene sonra randevu veriyoruz. Böyle öyle bir dönem yaşıyoruz. 2 sene sonra falan danışan yazdı. Hocam dedi benim de tümör vardı. O zaten geçti dedi. İşte ablamın şu sıkıntısı var da geçer mi? Hani o kadar doğala gelmiş ki. Şimdi böyle harika sonuçlar alınca böyle millet kuyruğa girdi. Peki ben bir şey soracağım. Geçen gün aklıma geldi. Şimdi Müge Anlı'da izlemiştim. Bir kadına yaşını soruyorlar. Diyor ki 46. Ondan sonra diyor ne 46 mı? Hani gözüktüğü şekli de 60-70 gibi gözüküyor. Kadın bayağı çökmüş. Nasıl yani nasıl 46 olabiliyorsun? Diyor sen benim çektiğim derdi sen çekseydin benim gibi olurdun diyor oradaki teyze de. Teyze diyorum bak ben de aslında abla. Ama çok çökmüş yazık. O kadar üzüldüm ki izlerken. Hani böyle dedim ya nasıl 46? Şimdi 46 şu anda orta yaşlı mesela. Ama gerçekten de insanı yaşlandırır mı dert? Kalbimde şunu diyorum muhakkak. Yaşadığımız her şey, muhatap olduğumuz her enerji bizde iz bırakır. Gözümüzde iz bırakır, yüzümüzde iz bırakır. Mesela alın çizgiler aslında üzüntülerdir. Mesela bir danışanımızla hatta şu an uzmanımız oldu. Kulakları çınlasın. Sol gözü şöyle düşmüş tamam mı şöyle. Dedi ki botoks yaptıracağım. Dedim ki deneyelim mi? Yani ilk deneyimimdi benim de o. Yani botoks redeteyle deneyelim mi? Nasıl? Çünkü bu da duygu. Kendini çirkin hissettiği anlardan kaynak. Sol gözü, sol taraf dişil enerjidir. Kendini çirkin hissettiği anlarda direkt daha seans sonunda düzeldi. Çünkü bakın kaslarımızın duygulara tepki veriyor. Yani yüzümüzdeki izler duygulardır. Yüzüne mutlaka yansır. Bedenine yansır. Gözlerinin içine yansır. Ya ben bugün bir danışanın gözlerinin içine baktığımda çoğu zaman onun travmalarını anlayabiliyorum. Çünkü gözden yansıyor o enerji. Ay insan korkar sizin yanınıza geldi de. Ya kötü manalı bakmamak lazım buna. Aslında şey gibi meslek hastalığı gibi. Mesela ben baktığım zaman çoğu zaman insan aurasına bakıyorum. Çünkü aura da çok önemlidir ya. Yansır bütün yaşadığımız her şey. Mutlaka iz bırakır. Hiçbir enerji kaybolmuyor. Hiçbir enerji. Bedende iz bırakır. İşte insan derinliklerinde iz bırakır. Yani bunu ortaya koymasak bile. Ya bugün biliyorsunuz insanın gözünden hastalıkları bile teşhis edilebiliyor. Çünkü iz bırakıyor. Evet yani doğru. Bu çok mümkün. Yüzüne de mutlaka yansır. Mesela yani. Şey derler ya dertten bir gecede saçları beyazladı. Doğru mu bu? Doğru. Saç beyazlaması çoğunlukla üzüntüdür. Üzüntüden kaynaklanır. Çok yoğun bir üzüntüde bu mümkün. Yani hakikaten örneklerini de görüyoruz. Burada çok ilginç vakalar da gördüm. Mesela üzüntü travmaları çalışınca saç beyazlamanın azaldığını da gördüm. Tamamen geçtiğini henüz görmedim. O yüzden hani tamamen geçti diyemem ama hiç değişmeyeni de gördüm. Şey de gördüm. Hani üzüntü duyguları biz saç için çalışmıyoruz. Hani farkındalık oluştuğu için görüyorum. Beyazlamalarda azalan vakalar da gördük. Yani yansıyor. İnsan ne kadar onu dert ederse herhalde o yük gibi omuzlarında böyle asılı kalıyor gibi hissediyorum yani ben. Mesela şeydir hani hep omuzlar çok iyi bir örnektir. Mesela kızdığın zaman omuzlar geriliyor değil mi şöyle? Evet. Aslında bu insan böyle tutmak ister mi? Kendini istemez. Kızgın. Rahatla diyorsun farkında olmadan çünkü kızgınlıklar böyle çekiyor. Tamam. Sıkıyor kendini. Yani mesela çok birine öfkende yüzün değişiyor. Saklayamıyorsun. Tersi de mümkün. Mesela çok sevdiğin birisi işte gençken olur ya birlikte aşk yaşıyorsun. Sevdiğin sana bir mektup yazmış. Eskiden mektuplaşmak vardı. Şimdi SMS'te konuşuluyor. Nasıl o insan böyle içine sığmaz böyle yüzünden de saklayamazsın ya o mutluluğu böyle. Sende bir hal var dersin. Duyguları mutlaka yansır. İçimize yansır, dışımıza mutlaka yansır. İz de bırakır yani. Ya onu mesela şey diyorlar mesela hani normalde de sevmediğim biri ortama girmiştir bir yerde. İster istemez yüzüme yansıyormuş o. Ay yine belli ettin diye. O kadar da belli etmemeye çalışıyorum ama yüzüme yansıyormuş. Geçen hatta dün de uğradık İstiklal Caddesi. Şimdi çok kalabalık bir caddedir ya. Dün gördüm bu arada eskisi kadar kalabalık değil. Nedenini bilmiyorum. Eskiden daha kalabalık. Evet bu arada hani o binlerce kalabalığın içerisinde yürürsünüz. Tanıdığınız birisi varsa dönüp ona bakarsınız değil mi? Normalde yüzlere kontrol etmiyorsunuz tanıdığım biri var mı? Evet algıda seçicilik nasıl? İşte bu algıda seçicilik değil aslında. Hani gözle görmüyorsunuz onu. Bakın sizin bir auranız var tamam mı? Hepimizin. Onun da bir aurası var. Auramız çok büyükse aslında o kapsam alanı gibi düşünün. Auramız geçerken tanıdığınız bir enerjiye denk gelince oraya doğru baktırır sizi. Aslında enerjisel alan olarak birbirimizi tanıyoruz biz. Sizin enerji alanınıza uymayan biri enerji alanına girdiğinde rahatsız eder sizi.
Sizin Evet. auranıza olan bir şey. İyi bir şey olunca da mesela auranın güçlü olması çok önemlidir. Bazen kalabalık bir ortamda biri girer, herkes döner bakar. Aurası öyle güçlü biri girmiştir ki içeriye dikkat çeker. Ben hep söylerim, auranız güçlüyse karşılanırsınız, saygı duyulursunuz. Auranız zayıfsa fark edilmezsiniz. Auramızı temizleyebilir miyiz? Aurayı güçlendirme diyelim. Ha. Auraya muhatap olduğumuz bütün enerjiler etkiliyor. Yaşadığımız travmalar, muhatap olduğumuz insanlar, yediğimiz, içtiğimiz, düşündüğümüz, yani hepsi bir enerji formu bunların. Ve muhatap olduğumuz bütün enerjilerden aslında bütünümüz oluşuyor. Ve auramız ne kadar güzel enerjilerle besleniyorsa o kadar güçlenir. Aslında içteki enerjinin dışa yansımasıdır aura ve güçlenilebilir, güçlenmeli bu arada herkesin. Aurası zayıf yaşamak çok zordur. Bakın çok ilginç bir şey. Tam da sizin programımızın konusu aslında. Mesela birçok kadın şiddete maruz kaldığından şikayetçi, doğru mu? Evet. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. İlk fark ettiğim anı da anlatmak isterim. Şimdi Kaz Dağları'nda bir otelde, orada biliyorsunuz çok butik oteller var, çok keyiflidir. Yani ülkemiz harika gerçekten de. Böyle bir arkadaş grubumuza iş toplantısı halinde böyle sakin bir ortama gittik. Otelde televizyon falan, otel müdürü de misafirlerini eğlendirmek için stand-up yapıyor sanki. Tamam, çok komik de bir adam. Şöyle dedi, abi dedi, geçen komşumuz geldi dedi, kadıncağız, dövünüyor dedi. İşte ben onun için saçımı süpürge yaptım, o beni terk etti. Yani espri yapıyor. Genelde ben tüm onun için- kadınlar öyle der. Çok klasiktir. Ben onun Evet, için saçımı yaptım, eyvallah. o beni terk ediyor. Dedim ki abla dedi, kim süpürgeyle evli olmak ister ki? Şimdi güldük ama bende bir jeton düştü, tamam mı? Bak, yıllar öncesinden bahsediyorum. Evet. Belki 15 sene önce bir hikaye. Gerçekten de öyle. Yani bir insan kendine bu kadar hizmet eden birine niye zulmeder? Şunu anlıyoruz. İnsan fıtratında bir hamlık var ya. Kendinden aşağı gördüğüne zulmediyor. Kendinden yukarıda gördüğüne saygı duyuyor. Dolayısıyla işte kendi aurasından zayıf gören birini görünce fark etmez, ona zulmediyor. Peki o dengeyi nasıl sağlayacak? Mesela bu evliliklerde temel sorun. Şimdi bize de çok kadın yazıyor mesela, evliliğimizde problem var. 10 yıldır evliyim, adam evle ilgilenmiyor falan. Çok mu verici Burada ev kadını? işte değerli olmak çok başka bir şeydir. Mesela derler hani hiçbir şey yapmıyor ama değerli gözüküyor. Kendi değerimizi arttırmadığımız sürece yaptıklarımız bizi değerli göstermiyor. Hatta şöyle olur, taviz verdikçe, hani bugün pazarda kim bağırır malım ucuz diye taviz verir. Evet. Değil mi? Değerli olan, mesela iyi bir mal satan, şimdi kuyumcu bağırmaz yani, değil mi? Elmas satıyorsunuz, bağırmazsınız. Değerli olmak zorunda. İnsanın hakikaten o kendi değerini arttırmak zorunda. Bu auraya da mutlaka yansır. Tabii değerli olmanın birçok kuralı var. Yani bu yaşam tarzı olarak değişmesi gerekiyor. Biz mesela birçok bayan arkadaşlar çalıştığımız zaman değerliliğin ilk başta ailede başlıyor. İşte anne babadan yeterli enerjiyi, sevgiyi alamadığında işte mesela sevgi dilenmeye başlıyor. Sevgi öyle bir ihtiyaç ki ekmekten sudan daha önemli bir ihtiyaçtır. Kişi sevgiyi alamadığı zaman, sevgi almak için, mesela çocuklar sevgi almak için şımarırlar. Hani kızmayın çocuklarınıza şımarıyor diye. Sevin, zaten sakinleşecektir. Dikkat çekmek için aslında Aynen o öyle. mesela Beni derler görün, ay beni çok sevin hiper, diyor. o çocuk dikkatini Genelde çekmek için mesela öyle insanlar yapıyor. iki hata yaparlar sevgi ihtiyacını karşılamak için. Herkes de böyledir bu. Bak, çok temel bir ihtiyaçtır. Sevgi alamadığın zaman saçmalarız. Bu bakın 70 yaşında da böyledir, tamam mı? 7 aylıkken de böyledir. Yani hiç değişmez. Sevgi öyle bir ihtiyaç ki hayatımızdaki bütün davranışlarımızı etkiliyor. Sevgi alamayınca insanlar genelde iki yanlış yolu seçiyor. Bir, habire kendini anlatıyor. Vardır böyle insanlar. Saçımı beğendin mi? İşte şu yemeğim güzel olmuş mu? Bak ben bunu çok yaparım. Aslında şunu diyor, beni sevin demek istiyor. İçgüdüsel bir davranış bu. Ama biliyorsunuz bu çok kendinden anlatanlar daha az sevilirler. Çünkü itici bir tavır. Yani usul yanlış olunca hedefe götürmüyor. Bazıları da insanlar beni sevsin diye taviz verir. Yani sevgiyi kaybetmesin. Mesela benim Kaybetmemek için. gençliğim öyleydi. Yani aileden iyi sevgi alamayınca ben çok hatırlarım. Yani sürekli arkadaşlarıma bir şey ısmarlardım. Yani yoktan bulup Görün, ısmarlardım. buradayım. Hani, beni sevmeye devam etsinler, onları kaybetmeyeyim diye. Sonra hepsi gitti. Ama suç onların değil. Ben onları rüşvetle çevremde tutuyordum zaten. Tamam mı? Güzel Yani, benzetme. bir gün bir abim çok söyledi. Ya dedi, insan Allah çevrenden birilerini alıyorsa daha hayırlarını verecektir. Hiç unutmuyorum o cümleyi de. Yani önemli olan kişinin kendini değerli hissedebilmesi. Onu nasıl hissedeceksin? Yani sevginin hissetmesi, değerli hissetmek ne demektir? Birine hizmet edeceğim ama beni sevsin diye değil. Mesela bir insanın eşine, bakın kadın erkek ayırmaksızın, eşine hizmet etmesi çok değerli bir şey. Ama şöyle yapıyoruz mesela, ben ona hizmet ettim, bu çıkar oluyor, tamam mı? Sevginin ölçütü fedakarlıktır. Yani feda ettiğinde aslında sevgi vardır. Bak, Allah nezdinde baktığınız zaman böyledir. Ne kadar fedakarsan o kadar hani sevgi var sende demektir. Ama çoğu zaman yapıyor, ben onun için bunu yaptım ama şimdi bu ticaret oluyor. Yani bir şey verdim, feda etmedim ki, karşılık bekliyorum. Karşılık beklenen ilişkilerde mutlaka çatışma olur çünkü çıkar vardır. Yani bu çıkardan değişmediğimiz sürece onu sağlıklı bir zemine oturtmamız mümkün değil. Yine dönüyorum değerli hissetmeye. Değerli hissetmenin ilk konu musun? İnsanın kendisiyle barışık olmasıdır. Mesela birçok kadın yani kendisiyle maalesef yeterince barışık değil. Ben binlerce, 130 bin seans yapmışız şu ana kadar sistem üzerinden ölçebildiğim rakamlar. %95'in üzerinde başarı oranımız var. En çok çalıştığımız konular biliyor musunuz? Anne, baba, eş.
Ve bu 130 bin seansa bakınız, yani 110 bin civarı kadındır. Evet. Ben mesela bu konuyu şöyle düşünüyorum. Belki fikirlerimiz çatışabilir ama siz doğru mu sizce? Bence ben Türk erkeklerin kendilerini çok değerli görmediklerini düşünüyorum. O yüzden de onu kadın üzerinden, evlilikte de o kadın üzerinden onu ezerek, manipüle ederek. Değerli Çünkü pohlanmak istiyor sürekli kadın onu. Sen paşasın, kralsın, aslansın. Hep bunu istemiyorlar mı? Bu erkeğin fıtratında var. Sadece Türk erkeği değil. Bakın, yaratılış olarak erkeğin fıtratında var bu. Mesela dünyayı kadınlar yönetir. Yönetmeyi bilirlerse dünya çok güzelleşir. Evliliği de kadınlar, yuvayı dişi kuş yapar diye boşuna demedi. Tamam mı? Ama kadın hakikaten yönetmeyi bilecek. Erkek normalde çok çabuk tabi olur. Yeter ki ona ihtiyaçlarını ver. Ona iyi hissettir yani. Ama bu iyi hissetmek kendinden taviz vermek demek değil. İşte dengeyi kaçırıyoruz burada. Mesela erkeğin genelde zulmetmesinin sebebi, evet, pohpohlanması var ama en çok şey şu. İşte erkeğe kendini ispat etmesi kodlanıyor. Kendini ispat etme yöntemi bazen şiddet oluyor. Bu bazen fiziksel, işte mobbing dediğimiz uygulamalar. Aslında kendini ispat etmeye çalışıyor. Mesela aldatan erkek aslında kendini ispat etme çabasıdır o. Bu da bir travmatik bir altyapısı böyle var. düşünmemiştim. İşte ben buyum diyor, ben erkeğim diyor. Yani kendiyle barışık değil. Yani kadında da bu böyle, erkekte de böyle. Kendine barışık olmuyor. Özdeğer, kendine değer değil mi? Kendinin farkında değil. Biz buna şey deriz, hani insanın kemalatını tamamlaması lazım. Bu dünyaya hepimiz bir insan olarak geldik ve aslında öleceğiz. Yani bunu bilmek gerekiyor. İnsan nasıl olursa öyle haşrolacak ya. Aslında dünyadaki yolculuğumuz ahiretteki başlangıcımızda nereye ulaşabileceğimizi. Çünkü ahirete gittikten sonra artık bir daha gelişim yok. Hani dünyada nereye geldiysen öyle bir ahiret hayatı bekliyor bizim. Aslında çok önemli bir konu. Buradaki kemalatını tamamlamış insan ancak hakikatte bir şeyler yapıyor. O kemalatını tamamlamak, hani ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır demiş ya Yunus. Bu kendin bilmeyi biz bugün anlamıyoruz. Mesela kendim bilmek, benim adım Bilal Can'dır. Bu değil kendimi bilmek. Ben nefsimi ne kadar tanıyorum? Yaptığım işlemleri ne kadar nefsimden yapıyorum? Ne kadarı hakikatte uygun olarak yapıyorum? Nefsimden yaptığım şeyleri hakikatte uygunmuş gibi de anlatabilir. Nefis öyle bir şeydir yani. Kendimi tanımadığım zaman olay değişir. Bugün insanlığın büyük çoğunluğu, çok özür, hani burada sözlü meclisten dışarı diyerek söyleyeyim, hayvanat mertebesinde yaşıyor. Bakın, dünyadaki sorunların büyük çoğunluğu bu. Kimseye hayvan demiyorum, ne olur yanlış anlaşılmasın. Şöyledir ya, insanın skalası geniştir. İnsan hayvandan aşağı bir varlık da olabilir, melekten üstün bir varlık da olabilir. Hayvandan aşağı nasıl olduğunu çok kafa yormuştum. Bir gün böyle tak etti. Yani hangi hayvan atom bombası atabilir? Doğru mu? Atamaz. İnsanda bir akıl var. Evet. Ama yani atom bombası atmak ne demek? Bak, düşmanı savaşta hani öldürebilirsin. Savaş ortamıdır. Bak, bunun bir kabul değeri vardır. Ama çoluk, çocuk, hayvanat, bitki, nebatat hepsini öldürmek, bunun insanlıkla ölçülebilir bir tarafı olabilir mi? Hayvandan aşağı bir durum bu. Bak, hayvandan aşağı demiyorum. İnsan buraya gidebiliyor. Ya bugün günümüzde bir sürü zulüm yapılıyor. Yani hangi hayvan çoluk çocuk katledebilir? Yani hangi hayvan bir insana zulmedebilir? Bugün işte şiddete maruz. Hayvan yapmaz bunu. İşte nefsimizin esiri oluyoruz orada. Ona hayvanat mertebesi diyoruz. İşte buradan çıkmaya dair bir çaba yok ki. Eğitim sistemimizde böyle bir eğitim sistemi yok. Bakın, eğitimde insanın kemalatı yok. Eğitimde sadece şu var: matematik, fizik, kimya öğren. İşte ilimle bilimi ayırmamak gerektiğimiz bu. Eskiden ahlak dersi vardı. Din kültürü ve ahlak herhalde. Buna biraz daha ağırlık vermek gerekiyor derslerde. O da komik. Yani din kültürü ve ahlak bilgisi, bu bilgi değil. O bir yaşam şekli. Tamam mı? Şimdi siz insanların dinini hakkıyla yaşatmazsanız dinin ahlakını da onlardan bekleyemezsiniz. Tabii. Bugün şimdi dini yaşamıyor. Yaşıyormuş gibi yapıyor. Bakın, bugün hakikaten yani bakıyorsun adam namaz kılıyor ama çok ilginç eylemler yapıyor. Yani hakikatte namaz insanı haramlardan uzaklaştırır. Uzaklaştırmıyorsa başka bir şey vardır. Tamam mı? Orada siz aslında yol gösteriyorsunuz onu, değil mi? Nefsiyle yüzleştiriyorsunuz. Yani nefsiyle yüzleşmek kişinin kendi yaptığı yolculuk. Ben şuna inanıyorum. Kişi kendini fark etmesi için kendini oluşturan travmaları görmeli. Şöyle anlatmaya çalışayım. Belki yani bir metaforla daha rahat olur. Günümüzde mesela astrologlar çok meşhur ya. Evet. Yani hep o konuya giriyoruz. Ben o konuya biraz farklı bakıyorum ki herkesin verdiği kaynaklarda da bu aslında böyle anlatılıyor. Anne karnında 120. günde ruh üfleniyor. Aslında hani bir nutfe, bir et parçası olarak anne karnında 120 günlük bir süreç ve ruh üfleniyor. Aslında ruh üflendiği zaman hayat başlıyor. Yani ruh üflenme kavramı. Peki ruh nereden geliyor? Ruhlar aleminde evveliyat ezelde yarattı Rabbimiz bütün ruhları. Hani oradan tanışıyoruz deriz ya. Ruh anne karnına gelirken, bakın, bütün kainatta, bizim bu bildiğimiz yaratılmış kainatta bir yolculuk yapıyor anne karnına gelirken. Ve bu yolculukta ne yapıyor? Bizim güneş gibi yüz binlerce yıldız var. Her bir yıldızın ayrı bir enerjisi var. Biz zaten sanki böyle aymış, Jüpiter'miş falan düşünüyoruz. Yani onlar değil. Ve kainatta hiçbir şey yerinde durmuyor. Dikkat edin. Yani dünyamız güneşin etrafında dönüyor ama güneş de dönüyor. Aslında bütün kainat böyle bir şey. Şimdi bir
ruh buraya girdiğinde o bütün dönüş var ya, muhatap olduğu, yanından geçtiği bütün yıldızların enerjilerinden aslında yoğrularak geliyor. Yani bütün o yıldızların hepsinde melekûti enerjiler vardır. O enerjilerden etkileniyor. Bu kişinin fıtratını oluşturuyor, yaratılış fıtratını. Dolayısıyla aynı anda, bakın çok an mesafesinde iki ruh kese bile aynı değil. Çünkü o kadar hızlı bir dönüş var ki, tamam mı? O yüzden mesela hiçbir insan birbirine benzemez fıtratı dışta. Ve geldi ruh anne karnına üflendi, başladı ama tabii kodlama da başlıyor. Anne karnına düştüğü andan itibaren annenin duyguları, annenin yediği içtiği bütün enerjiler, annenin yaşadıklarıyla kodlamalar başlıyor. Enerjileri tanımaya başlıyoruz. Her şey. Doğduğun anda mesela ben birçok danışanımda görmüşüm, doğum travması var. Doğmuş, anneden uzaklaştırılmış. Ya o çocuk korkuyla başladı. Çünkü anneden, yani düşünsene, en güvenli yerden sizi alıveriyorlar ve hiç bilmediğiniz bir yere nasıl hissedersiniz? Bir danışanımla anne karnı seansının sonunda dedi ki çok korkuyorum, doğum anına geldik. Neresin? Ya beni soğuk bir yere koydular, üşüyorum, doktor kötü kötü bakıyor bana, korkuyorum doktordan diyor. Yani travmaya bakar mısınız? Orada başlıyor. Doğum anında yaşıyoruz travmalar, muhatap olduğumuz bütün enerjiler, işte bebekken korkular, artık bunların hepsi bizde bakın birikim oluyor, tamam mı? İşte annemizi seviyoruz, babamız bizi seviyor, hani iyi kötü muhatap olduğumuz bütün enerjiler birikiyor. Şimdi ben 51 yaşındayım. Şimdi bu yaşa kadar bir ajan... Ay maşallah. Hiç göstermiyorsunuz Allah hocam. razı olsun. Teşekkür ederim. Hiç vallahi yakından da göstermiyor. 51 mi? 51. Maşallah. Nazar değmesin. Cümlemize siz de maşallah. Batıl açtım da şöyle yaptım ama. Şimdi bütün bu muhatap olduğumuz enerjilerin bütünü bu. Şimdi ben de eğer bugün günümüzde bir sorun varsa, davranışlarımda bir sorun varsa ya da bir hastalığım varsa, bu işte yolculuk ve bütün her şey boyunca anne karnından itibaren muhatap olduğum enerjilerden birilerinde bir sıkıntı vardır geçmiş kodlamalarda. Dolayısıyla biz Reddit'te de şunu yapıyoruz. Bir sorun varsa o geçmişteki kodlamayı bulup, tamam, o negatif duyguyla kodlanmış, onu değiştiriyorsun. Dolayısıyla çok kökten inanılmaz değişimler oluyor. Hatta bu kodlamalarda şey de var. Yani sadece kendi yaşadıklarımız olmuyor. Büyük dedenin yaşadığı bir travma onun DNA'sına yansıyor. DNA ile bana da taşınıyor. Anne karnında üflendiğim an vücut bulabiliyor. Veya adam 40 yaşına gelmiş. DNA'da bir sorun var ama vücut bulmamış. Niye? Frekansı düşmemiş. 40 yaşında yaşadığı bir travmayla frekansı düşüyor o DNA'daki şeyle. Bu sefer genetik bir hastalık orada da çıkabilir açığa. Şey falan da mı bundan? Mesela böyle çok düşünmek, bir şeyi çok kurgulamak kafada falan, bu da mı o travmalarla ilgili? İnsan veya kaygılı olmak. Muhakkak öyle. Vesvese deriz, kaygı deriz. Muhakkak travması var. Mesela aslında dilimize yansımıştır. Diyoruz ya, düşündün demeyiz. Mesela aklıma bir fikir geldi deriz. Nereden geliyor fikir? Yani ben bulmuyorum, dikkat et. Tamam, hani fikir geldi diyoruz. Bir düşünce geldi. Hani ilham geldi deriz. Nereden geliyor? Aslında bir duygu geliyor ve biz o duyguyla düşünmeye başlıyoruz. Mesela vesvese, hani şeytan vesvese veriyoruz ya. Şeytan bir enerji aslında. Tamam, enerjiyle bir impuls bize gönderdiği zaman biz o enerjiyle düşünmeye başlıyoruz. Bizim olduğunu zannediyoruz. Tamam mı? Düşünceler duyguyla geliştiriyor. Mesela bugün normal yaşam koşulunda şöyle bir kuram vardır. 3D diye. Çok klasiktir. Bütün eğitimlerde verilir işte. Düşünceler duygulara, duygular davranışlara dönüşüyor diye. Bu külliyen yanlış bir olgu. Tüm kalbin yanında, ben her yerde bunu anlatmaya çalışıyorum. Düşünceler duygular değil, duygular düşüncelere neden olur. Yani burası dönüşmek zorunda. Tam tersi. Evet, çünkü bir duygu gelince öyle düşünmeye başlıyorsunuz. Hani bunun şöyle delil gösterirler. Derler ki ama bak hayal kuruyorum, kurduğum hayalle duygularım değişiyor diye düşünür, tamam mı? Diyor ki düşüncelerimi duygumu değiştirdim diyor. Tam olarak öyle değil de. Her şeyin hayalini kuramazsınız. 1990 yılında atletizme ilk başladım. Antrenör dedi ki biraz zihinsel antrenman yapman lazım. O zaman kulakları çınlasın. Psikoloji öğretmenim çok da severdi beni. Yani bu konuda da yardımcı olmaya çalıştı falan, böyle zihinsel antrenman yapacağız, tamam mı? Benim bu alanda ilk girme tecrübeleri de odur. Tabii o zaman daha böyle 17 yaşındayım yani. Hatta 16 yaşındayım. Mesela gencecik şeyiz. Zihinsel antrenman yapmaya çalıştım. Engelli koşacağım. 110 metre engelli. Bak zihin benim. Hayal benim. Hayalimdeki engeller benim. Adam kendi hayalindeki engelle çarpar mı? Ben 2 hafta zihinsel antrenman yapamadım. Hayal etmek o kadar kolay değil. Selçuk Erdem'in bir tane karikatürü vardır. Çok severim. Adam uyumaya çalışıyor uykusunda. Koyun çiti geçemiyor. Bir geçse sayı boyunca geçiyor. Evet, hayal edin yani. Ben bunu yaşadım. Çünkü o duygu durumunuz varken hayal edemiyorsunuz. Yani mümkün değil. Mesela bir danışanımla hiç unutmuyorum. Hayal çalışması yaptırıyoruz. Yani çok severek yaptığım bir çalışmadı. Çünkü hayalinizde canlandırdığınız bir şey nasip olacaktır. Allah-u Teala nasip etmeyeceği şeyi hayal ettirmezmiş. Tabii. Çalışma esnasında böyle yüzü güldü falan. Ben dedim iyi gidiyoruz, hani dışarıdan gözler. Sonra bir anda surat düştü. Dedim ne oldu? Ne oldu? Ev hayal ediyordum dedi. Çok güzel. Niye vazgeçtin? Çok büyük, nasıl temizlerim dedi. Ay. Niye? Çünkü küçüklükten ev temizlemeyle alakalı travmaları var. İnanç kalıpları var. Engel oluyor hayalinin önüne.
Geçmişten travmalar her şeyi sebepler, Sebep düşünce olabilir. kalıplarımızı etkiler. Ve bütün travmalar temizlenebilir bu arada. Yani temizlenmeyecek hiçbir travma yok. Hatta atalardan gelenler dahil olmak üzere. Mesela bazen şey oluyor, böyle her şey yolunda gidiyor. Böyle her şey aslında iyi gibi gözüküyor ama sen kendini böyle kötü hissediyorsun. Hani içine böyle bir kor düşer ya. Dersin ki ay kendimi çok kötü hissediyorum. O kötü hissetme hissi neden geliyor? Bu da işte geçmişten bir iz var veya bazen de şöyle olur. Yani bunun 2 tane cevabı var. Tek cevap olamıyor her şeyde. Bir tanesi şu. Geçmişte ben mesela atıyorum bir trafik kazasında çok korktum. Korktuğum esnada bir müzik çalıyordu mesela orada. O müzikle aynı anda o korku duygusu kodlandı. Her şey çok yolundayken girdiğim ortamda o müzik çalıyorsa o müzik bendeki korku duygusunu tetikler. Ben anlayamam ama içime bir korku alır, bir ürperti alır. Mesela anksiyete var ya, çok yaygındır. Bu böyle bir şeydir. Yoğun bir kaygı bozukluğu. İçinde kaygı duygusu barındırınca her şeyi kodlar. Her yerde kaygıyla düşünmeye başlar. Sonra artık oradan kendini alamaz. Yani mutlaka bir travmayla kodlanmıştır o. Birincisi bu. İkincisi bazen de mekanların enerjileri çok önemlidir. Mesela bir mekana girersiniz bir anda böyle ruhunuz değişir, daralırsınız. Çünkü Çekilirsin böyle. aynen öyle. Bu da şu, yani o mekanda daha önce yaşanmış ciddi sıkıntılar. Mesela bir eve taşındınız. Siz eve taşınmadan önce orada hep kavga gürültü olmuşsa siz de farkında olmadan evde kavga etmeye başlayabilirsiniz. Çünkü o enerji oraya sirayet etmiştir. Temizlenmesi gerekir yani. Biz işte RDT'den sonra reçete diye bir uygulama, bu alan temizliği de yapıyoruz. Hakikaten çok gördüm etkisini. Mesela insanın işini etkiliyor. İş yeri, adam bir yere dükkan açıyor. Herkes görür. Mesela Bereket yok. dükkan açıyor, kapatıyor. Başka bir açıyor, o da kapatıyor. Yani yerde bir sıkıntı var, Evet. tamam mı? Hep kapanır açılır Yani orası. mesela böyle çok ilginç vakalar gördük. Mesela bir yerle çalışma yaparken hakikaten o yerin sahibi, yani şu anki sahibi başka birinin hakkına girmiş. Orada birinin ahı var ve o gerçekten etkiliyor bütün enerjiyi. Yani çalışıldığında düzeliyor. Yani veya işte öncesinde orada başka işler yapılmış. Mesela çok fala bakılmış. Yani negatif enerji kaynağıdır. Veya işte çok kavga edilmiş. Mesela şimdi bir eve taşıyorsunuz. Evde mesela çok zina yapılmış. İşte enerjisi siniyor yani maalesef. Bu Her tarz durumların. şekilde. Negatif durumlar enerji siner. Mesela helal haramı ben öyle anlıyorum. Haram negatif enerji, helal pozitif enerji kaynağı. Bu kadar basit, tamam mı? Hani haram olan şeyler hakikaten insana zarar veren şeyler. Tamam mı? Peki bazen şey oluyor, mesela buradan da aslında küçük bir tavsiye olsun izleyicilerimize de. Tam uyuyacaksın. O gün de çok yorgunsun. Hiç olmadık bir şey, geçmişle alakalı bir şey o anda aklına geliyor ve sinir oluyorsun. Mesela atıyorum bir arkadaşınla kavga ettiğin an ve onu böyle kurguluyorsun, uyuyamıyorsun. O anda ne yapmamız gerekiyor? Çok güzel bir cevap. Hakikaten ondan kurtulmanın basit bir yolu var. Şimdi beynimizin bizim 2 tane lobu var, tamam. Sol lob mantık kısmıdır. Aslında olayları hep böyle sürgüleyen kısmı burasıdır. Sağ lob duygu kısmıdır. Uykuya dalamamamızın sebebi genelde sol burun tıkalı, sağ lobu değil hep sol lobu kullanıyoruz sağdan nefes aldıkça. Hep mantık, orayı deşiyorsun, tamam mı? Bu sefer hep olaylar gelir, oradan bağlantılar kurmaya çalışır. Sol beyni kullandıkça hep bu gelir. Ama sağ burnu kapatıp sol beyninden nefes aldıkça, sol burundan derin nefes alıp vermek beynin sağ lobunu aktif eder. Rüya görürken mesela sağ beyni kullanırsın, hayal kurarken sağ beyni kullanırsın. İnsan rahatlatmaya başlar. Veya rahatlama nefesleri vardır. Bakın yapalım mı? Denemek ister misiniz? Şimdi elinizi şöyle karnınıza koyun. Ben bütün izleyicilerime şunu söylüyorum. Eli karnına koymanın sebebi şu. Şu kameraya doğru yapın siz de, ben de oraya doğru yapayım. Şimdi eli karnımıza koymamızın temel sebebi şu. Şimdi nefes alırken bu kasların çalışması gerekiyor ki hani diyafram çalışsın, açsın ki ciğerler vakumlanabilsin, yani havayı vakumlayabilsin, tamam mı? Eğer buraya çalıştırma yaparak şöyle alıyorsak ters nefes. Kaslara dokunup şöyle bastırarak lütfen. Şimdi burnundan yavaşça derin bir nefes alalım. 5 saniye kadar aldık. Şimdi uzun vereceğiz. Tamam, mümkün olduğu kadar uzun verelim. Tek nefeste kesintisiz uzun vermeye çalışıyoruz. Tekrar böyle elimizi biraz bastırarak nefes alalım. Uzun verelim. Uzun vermeye devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hadi bir kez daha bastırarak alalım. Uzun vermeye çalışalım. Bakın sadece 3 kez yaptık. Rahatlama hissettiniz mi? Evet. Bunda da Yapın bunu. Rahatlama nefesidir. Tabii bunu şöyle söylememiz lazım. Eğer nefes alırken karnınız şişmiyorsa ters nefestir, fayda değil zarar verir. Yani nefes alırken karnınız şişmeli. Evet. Nefes verirken karnınız şişiyor, alırken içeri giriyorsa bu ters nefestir. Burada mutlaka nefes egzersizi diyafram güçlendirilmeli. Ama karnınız şişerek yavaş alıyorsanız, yani 5 saniye kadar nefes alıp en az 10 saniye kadar, en az 2 katı kadar sürede veriyorsanız sinir sistemimizde bizim parasempatik ve sempatik sinir sistemleri var. Sempatik sistem uyarandır. Nefes alınca uyarılır. Nefes verdikçe parasempatik sinir sistemi uyarılır. Yani aldığımızdan daha uzun süre nefes verdiğimiz zaman bedenimize şu mesajı veriyoruz. Her şey yolunda. Her şey olması gerektiği gibi. Ve buna 8 dakika kadar devam ederseniz inanılmaz bir rahatlama gelir. Yani bir şeye karar almadan çok sinirliyken bunu yapabilirler.
Orada başka bir tavsiyede bulunayım. Çünkü Nasıl? karar almak beyne oksijen göndermek Tamam, orada lazım. ne yapsınlar? Orada da nefesi alacaksınız. Mümkünse Yine burundan mı? 10 saniye kadar. Bu nefes burundan alınır, burundan verilir. Tamam. Bu çok net bilgi. 10 saniye kadar. Ya şimdi bu uzun bir çalışma olduğu için tarif edeyim ben. Evet. Herkes yapsın. Ama mesela bazen burundan nefes alıp ağızdan verin derler ya bazı. Ya bunu ben her yerde şöyle anlatmaya çalışıyorum. Sokakta böyle mi geziyoruz? Doğru. Mantık geldi size. Doğal değil. Aynen. Bu bir nefes tekniğidir. Bu hamilelikte rahatlama nefesi olarak kullanılan bir tekniktir. Veya sporda ağırlık kaldırırken yani ağırlık kaldırırken kullandığımız bir nefes tekniğidir. Doğal ve doğru nefes bu değildir. Yani karıştırmamak lazım. Bu şuna benziyor. Ağırlık çalışmak iyidir. Ama ağırlığı çalışırsın, bir saat çalışırsın, bırakırsın, normal hayatına devam edersin. Ağırlığı sırtında gezmezsin. Evet. Nefes çalışırken de doğal nefes. Ya bunu nefes olarak, teknik olarak yaparsın. Normal hayatında ağzın kapalı olacak. Bakın ağız nefes alırken gülmeye çalışın bakalım. Gülemezsiniz. Evet, Tebessüm doğru. edemezsiniz. Ağızdan Doğru. nefes vermeye çalışırken de gülemezsiniz. Evet ama Ama insanın tebessüm hali nasıldır? evet. Burundan Ağız verirken kapalı, oluyor. burundan nefes alıp vereceğiz. Mesela burnunuzdan nefes alıp, mümkünse 10 saniye kadar nefes alıp, 40 saniye kadar tutarsanız nefesinizi, sonra da ama kesintisiz vermek kaydıyla. Yani çünkü nefes alıp vermenin her biri vücuda farklı etkiler yapar. Nefesi verirken mesela dalga dalga veriyorsanız siz bir şeyleri bırakamıyorsunuz kafanızda demektir, tamam mı? Zaten o sizi etkiliyor. Bilin bu size bir uyaran etkisi. Nefesi kesintisiz 10 saniye boyunca alamıyorsanız hayata yenilikleri dahil edemiyorsunuz demektir. Yani solunum kaslarında bir sorun var demektir. Nefesi 40 saniye tutamıyorsanız, ki sağlıklı bir insan 2 dakika tutabilmeli. Bir gün bunu söyledim, biliyor musun? Dalgıç mıyız hocam ben dedi ya. Biz dalgıç mıyız 2 dakika tutalım. Öyledir, dalgıçlar 2 dakika değil 6-7 dakikaya kadar tutuyor. Tutuyor. Hani daha yukarı bile gidenler var. 2 dakika sağlıklı bir insan. Nefesi tuttuğunuz zaman oksijen bütün vücutta dolaşır ve beyin yeterince oksijenlenir. Beyniniz yeterince oksijenlendiğinizde algınız değişir. Ve bunu 15 defa yaparsanız, nefes tutup uzun vermeyi, gerçekten beyniniz yeterince oksijenlendiği için algınız değişmeye başlar. Daha isabetli kararlar verirsiniz. Ha, güzelmiş bu. Bak bunu deneyin hanımlar evde. Peki şunu soracağım aslında. Biraz önce siz arada söylediniz aslında da o konuyu biraz açmak istiyorum. Dediniz ki hani artık her çocuk mutlu olmak ister ve sevgiye açtır. O yüzden Evet. şımarır diye. Şimdi mesela son zamanlarda baktığımızda da program başında da söyledik. Suça sürüklenen çocuk sayısı arttı. Maalesef. 16 yaşının altında. Nasıl avlıyorlar bu çocukları? Neyle avlıyorlar? Şimdi burada, yıllar önce bir şey ilk fark ettiğim nokta, Adana'da hatırlar mısınız? Çocuklar hayvanlara hakikaten şiddetle zulüm uygulamışlardı ve karakola götürürlerken mikrofon uzatıyor sunucu. Çocuk diyor ki pişman değilim. Ben bu kelimeyi duydum da inanamadım. Ya bir çocuk bir hayvana inanılmaz zulmeder. Masum bir hayvan. Çocuk normalde zulmedemez yani. Çünkü fıtratı, insanın fıtratı böyle değil. O andan sonra fark etmeye başlamıştım. Danışanlığımızda gördük. O çocuk muhakkak şiddet uğramıştır. Hatta cinsel şiddet uğramıştır. Şimdi aile içerisinde çocuk eğer iyi enerji alıyorsa kolay av değildir. Sürüden ayrılanı kurt kapar diye boşuna söylememiş. İnsanın sürüsü ailesi. Aile içerisinde sevgi bağları güçlü olduğunda o çocuğu avlamak kolaydır. O çocuğun suça sürüklenmesi de çok zordur. Başka çok güçlü travmalar yaşayabilir. Hani kesinlik ifade ederek kullanamayız çünkü insanın başına her şey gelebilir. Ama çok büyük oranda aileden iyi beslenen bir çocuk zaten, mesela bugün bağımlılıklar da öyle. Yani biz sadece hani suça, o da bir sıkıntılı. İşte görüyorsunuz ünlülerle alakalı bir Yasaklı sürü madde. gündemle çıktı. Bunların altında da hep bir şey var. Yani aileden yeterince alamıyor. Mesela yok sayılan biri, adam yerine konulmayan insanlar madde bağımlılığına gider. Kendini anlatmaya çalışıyor sürekli ya da işte boşluk hissiyle oluşuyor. O boşluk genelde aileden alamadığı enerjiden kaynaklanıyor. Eğer aile içerisinde sevgi bağları güçlendirilebilirse, yani aile çok önemli bir kavram. Lakin bugün çok ciddi bir sorunumuz var bizim aileyle. Çok sevdiğim bir abim bir örnek gösterdi. Bakın dedi, ülkemizdeki insanoğluna en büyük zarar veren icadı göstereceğim dedi. Bastı göster, kalorifer. Yani dedi ki ne alaka diyorsunuz değil mi? Eskiden sobalar vardı. Aileler sobanın başında otururdu. Sohbet, muhabbet olurdu. Kalorifer oldu. Herkes kendi odalarına çekildi. Ailedeki bağlar koptu diye. Düşündüğünde hakikaten de doğru. Yani yalnızlaştık. Evet. Çocuk odasında paylaşımlar azaldı. Aynı sofrada yemek yiyen kaç tane aile görüyoruz? Burada özellikle hanımlara bunu söylemek lazım. Buna gayret etmelerini yani hakikaten tavsiye ediyorum. Ailede birlikte bir şey olmuyor. En azından bir öğün sofrada yemek yemek bile çok değerli. Ama bakın onu yemiyor. Bu çok sıkıntılı bir şey. Bu bir gayret gerektiriyor. Bir mücadele. Biz çocuklarımızın parasal ihtiyacını karşılayınca sevgi verdiğimizi zannediyoruz. Öyle değil o. Sevgi çok başka bir şey. Emek. Yani kesinlikle, yani o sevildiğini hissetmek, parayla sevildiğini hissettiremezsiniz. Tabii. Yani. Kayıyor yani. Bir de şey oldu mesela son dönemlerde maalesef ki canına kıyma vakaları, işte bu yüksekten düşme. Ne zaman haberleri açsam 3. sayfalarda yüksekten atladı, köprüden atladı. Bizi bu noktaya kadar getiren ne oldu? Tabii ki de hani şu anda ekonomik sıkıntılar da var.
Ama bir yandan Ya da hayata tutunmak lazım. Müslüman İnsanoğlu, ümidini kaybetmez yine diyorum ben söyleyeyim, hep. fıtratı gereği, yaratılış gereği insanoğlu kendine zarar vermez. Bir insan canına kıymak gibi girişimde bulunuyorsa bunun altında mutlaka metafizik öğütler olduğunu gördük. Yani metafizik bu seanslarda karşılaştığımız vakalar. Çünkü normal şartlarda insan canına kıyamaz, kendine zarar veremez. Yapmamız gereken şey aslında kendi özümüze dönmek. Sorun yaşamış kişilerin de özüne dönmelerini sağlamak. Onu özünden çıkaran, çok güçlü bir travma yaşamıştır. O travmadan sonra da mesela yoğun bir korku, yoğun bir yalnızlık mesela çok acayip bir duygudur. Yalnızlık duygusu yeni sürülen ayrılarını kart kopar gibi şeytanın elinde oyuncak oluyor. Yani kendine kıyan bir insanın muhakkak şeytani bir etkiyle muhatap olduğuna inanıyorum. Çünkü insan fıtratı gereği bunu yapmazsa belki yüzlerce benzer vaka çalıştığımızda hep benzer metafizik enerjiler çıktı. Aa, çok enteresan. Aslında bizi hep bu işte bir de yaşam, gördükleri o sosyal medyadaki yaşamlar falan. Herkes bir yalnızlaştı. Herkes o noktaya gelmek istiyor ama elimizdeki kıymetini mi Buna, bilmiyoruz? ruhsal denge diye bir kavramdan bahsediyorum ben. Bunu hatta ben Hayat Dengedir benim ilk kitabım. Orada anlatmaya çalıştığım mevzu buydu. Denge kaçınca sorun yaşıyoruz. İnsan zihinsel denge kaçtığı zaman düşünceleri savruluyor. Duygusal denge kaçtığı zaman algısı savruluyor. Hakikaten zorlanıyor. Fiziksel denge kaçtığı zaman zaten hayatta duruşun oluyor. Ama bunların en kötüsü ruhsal dengedir. Ruhsal denge şu demek. Ruhsal denge bozulduğunda depresyona giriyoruz. Depresyona giren insanlara bakın çoğunlukla söyler. Ben hayal kırıklığına uğradım, ihanete uğradım, başıma bir şey geldi falan travma söyler. Evet. Ama bakın mizansen yapalım. Başınıza bir şey gelmiş olsa Aras Hanım, size bir arkadaşınıza yurt dışında olsun arasa, dostum iyi misin? Senin için yapabileceğim bir şey var mı dese. Nasıl hissedersiniz? Araman yeter, Allah razı olsun dersiniz ve onun üstesinden gelebilecek bir güç bulursunuz. Yani Evet. o duygu çok önemli. Ama yani kendinizi yalnız, kimsesiz hissediyorsunuz. Bugün hava kapalı, evinize depresyona gireyim. Yani depresyonun temel sebebi kişinin yalnız, kimsesiz hissetmesidir. Bakın yine aile kavramına gidiyorum. O yalnızlık duygusu ruhsal dengeyi bozuyor. Çünkü ruhları biz şey zannediyoruz. Böyle hani ben sadece öyle değil. Mesela çok bu konu bence çok önemli bir mevzu. Gençliğimizde bizim kişisel gelişim kitapları çok meşhurdu, tamam mı? Şimdi biraz daha böyle ben hep diyorum roman okuyun derim. Kişisel gelişim kitabı roman okuyun. Ya roman hakikaten çok daha öğreticidir biliyor musunuz? Yani tüm kalbime inanarak söylüyorum bunu. Çok okudum kişisel gelişim kitapları. O kadar okuduk bir gün fark ettim. Ya bu kadar insan kişisel gelişim kitabı okuyor da kişisel gelişmiş insan niye bulamıyoruz? Niye dedim. yok? Doğru söylüyorsunuz. Çünkü kişisel gelişimin özü şuraya indi, tamam mı? Bireyselcilik. Yani Evet. bencillik gelişti. Ama insan öyle değil. İnsan bütüncül olmak zorunda. Yeni bir akım var ya hocam, çok özür dilerim aklıma geldi. Yeni bir akım var ya, yalnız hani hayatımdan herkesi sildim, temizledim, Bu işte böyle bir yalnızım. şey yok. Böyle bir şey yok. Minimal hayata geçtim. Yani Allah Azze ve Celle bize sıla-i rahim emrediyor. Bakın. Yani sıla-i rahim emrediyor. Şimdi Allah bir şeyi niye emreder? Benim için elzem olduğu için. Sıla-i rahim anne baba akrabalık bağları gözetliyor, tamam mı? İlişkileri koru. Yani niye? Çünkü onlarla ilişkileri koruduğum zaman bana ihtiyacı var. Ben iyi hissediyorum kendimi. Onu koptum, bunu koptum. Benim işte geçmişte bereketsizlik sorunumun sebebi buydu. Hayatımda o kadar çok bereketsiz bir dönemde ben ailemle görüşmüyordum. Babamla görüşmüyordum. Annemle görüşmüyordum. Abimle ablamla görüşmüyordum. Niye? Kendimce sebeplerim vardı. Haklı olmanın hiçbir önemi yok. Yani ne zaman ki o ilişki, bakın ilişkileri düzeltmek de öyle kolay olmuyor. Tabii. Bir gün öğrendim bunu sıla-i rahim. Dedim ki yani Rabbim emretmiş. Amenna, saddakna, düzelteceğiz. Yani şöyle diyordu çünkü kapıdan kovarsa bacadan gir. Ya aradım babamı. Baba dedim, sen kimsin dedi. Öyle kolay olmuyor düzeltmek. Yani iyi babayla herkes iyi geçinir abi. İyi anneyle herkes iyi geçinir. Sıla-i rahimi düzelttikten sonra duruşum değişti. Bakın bir arkadaşım benim işte Gazi Üniversitesi'nde okuduğumuz dönemlerde deli cesur, tamam mı? Her yerde anlatıyorum çünkü çok spesifik bir konu. Her yere atlıyor çocuk. Acayip cesaretli, tamam mı? Böyle duruşu farklı falan hayatta. Bir gün böyle sordum. Abicim dedim, sana bu cesaret nereden geliyor dedim. Ben aşiret çocuğuyum dedi. Oğlum aşiret Van'da, sen Ankara'dasın. Yani Psikolojik. bir şey fark. Arkasında güç hissediyordu. Kendime baktım, kafayı vur ekmeğini al. Aile bağları zayıf. Her rüzgarda savruluyorum. O yüzden de bereket yok. Çünkü zaten dik duruş gösteremiyorum ki. Yani bereketimi de ciddi manada etkiliyor. İşte bu ruhsal dengeyi bozan bir kavram. Ruhsal denge bozulduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. O bencillik, bakın bilinçli pompalanan bir şey bu. Mesela bir kitap vardır belki bilirler. İçindeki devi uyandır. Benim içimde dev falan yok. Yani birbirimize muhtacız biz. İyi geçinmek, birlikte gücüz biz. İçimdeki devi uyan. Hep şöyle mesela sen en büyüksün, sen en kralsın, sen her şeyi başarırsın. Hani yani
Bu mantıkla yaklaştığında kişisel gelişimde bu sefer yalnızlaşıyorsun. Evet. Yani nefsi besliyorsun. Biz bütüncül olmak zorundayız. Kardeş olarak güçlü olmak zorundayız. Ya bir de şey yaptılar ya, mesela bu yeni akım. Sana iyi gelmeyen her şeyi bırak. Her annense, babansa, işte oysa İşte bunu bırak. Düzeltmek değil, Bu bırakmak. çok tehlikeli. Mücadele Sosyal bir değerlidir. varlık insan değil mi? Mücadele. Bak ben babamla arayı düzeltmek için çok mücadele ettim. Yani sonucunu anlatmak isterim inşallah. Tabii. Çok mücadele ettim. Çok canım yandı. Çok bir yerim ağladığını. Düşünsenize siz babanızı iyi yapmak için arıyorsunuz. Arama beni diyor. Benim senin gibi evladım yok diyor. Şimdi siz bununla muhatap olduğunuz telefonda ağlıyorsunuz yani, anladın mı? Hani daha beter. Yani hani insan diyor ki yeter aramam dersiniz. Ama dedim ki hani bu işi yapacağız. Bir yola çıktık. Aylar sürdü. Lakin sonra niye arıyorsun beni dedim. Hakkını evet baba dedi. Durdu böyle. Arama beni dedi. Kolay olmuyor. Çünkü onun da nefsi var, egosu var, tamam mı? Ona da ağır geliyor yaşananlar. Ama dedim ki yok, devam. En son öyle bir hal aldı ki. Şunu diyordu babam vefatından önce. En akılları sensin dedi. Biz 3 kardeşiz. Her şeyini bana sorar hale gelmişti. Daha gördüğü zaman böyle hakkım helal evlat derdi. Şimdi bu öyle bir duygu ki bakın, ben bugün bir şey anlatıyorsam bakın bu değişimden sonra oldu. Yani bunu bütün arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Yani anne babayla arayı düzeltmek kolay demedim. Zaten ama iyiyle herkes geçinir. O zaman Tabii. sıla-i rahim vurgulamanın bir anlamı yok ki. O mücadele aslında sana bir şey kazandırıyor. Ben orada aslında o mücadelede ne yaptım? Nefsimle bir mücadele verdim. Nefsim ağır geliyor. Tabii. Ama o mücadeleyi verdiğin an aslında sen kemalata ermeye doğru yol alıyorsun. Yani nefsinle mücadele bitmiyor bu arada. Yani nefis çok sıkıntılı. Peki bir şey. onu o şekilde bıraksaydı eğer zihin, o da bir travma olur muydu? Kesinlikle travma. Zaten hepsi travma. Ben babamla arayı düzeltmeseydim, bakın o anki durumda diyorum, hakikaten bereketsizlik almış, sıkıntılar geçmiş. Şu an nasıl olurdum bilmiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Yani bugün hakikaten düşünmek bile istemiyorum. Bakın o zaman hiç kimseyle görüşmüyordum. Şimdi mesela babam rahmetli oldu. Allah Sonra rahmet abim eylesin. rahmetli oldu. Hani insan hayat böyle. Hani sırası gelen gidiyor. Tabii. Şimdi bir ablam var. O kadar değerli ki. Anladın mı? Çünkü hayatta bir varlığım var. Yani bir ailenden bir fark var. Bir insanın, mesela hatırlıyorum, babam vefat ettiğinde ablamla baş başa kaldık. Abim ondan önce vefat etmişti. Bir biz kaldık abla dedik ya. İkimiz kaldık. Yani o duyguyu yaşamak bile çok farklı bir şey. Bak ne kadar kızarsa kız. Ablam da çok kızmıştı. Gözleriniz babama da. doldu. Tabii ki, çünkü duygu şey. Yani ablam da çok kızmıştır babama. Ablam babama da, yani babam ablama da çok zulümler etti zamanında. Ama onun da kendi travmaları vardı. O da kendi ailesinden dışlanmış olarak büyümüş yani. Ya sonucu değiştirmiyor. Her ne olursa olsun, tamam mı? O duyguyu almak çok değerli. Vefat etmiş olsalar bile. Mesela ben annemle aramı vefatından sonra düzelttim. Ah, Yani nasıl? çok ilginçtir. Evet. Annemi kabre koydum elimle. Kalbimde hiçbir sızı yoktu. İnsan annesini kabre koyar da üzülmez mi? Üzülmedim. Niye? Çok kızıyordum kendime. Benim için yoktu öyle birisi sanki. Ama o benim hayatımı mahveden bir duyguydu. Sonradan düzelttim. Şimdi anneme dua ediyorum. Ben dua edemezdim anneme. Aslında vedalaştınız. O zihninizde de o. Vedalaştım mı? Yok, annem aslında var. Hayatta bekliyor yani. Önden gitti sadece. Ahirette bekliyor. Aslında Bekliyor. böyle yani. Burada bu mesela biz ölümü hani şey diyoruz. Yaz sonlandırma falan gibi deyimler de var ya. O da öyle değil. Yani o kabule geçmektir. Bu yaz sonlandırma bir sanki bitmiyor ki abi. Yani 20 yıl geçse de vefattır yani, tamam mı? O bir kabul durumudur, tamam mı? Yani ahiret hayatını Biz kabul varlık ettiğinde- olarak onu görmüyoruz. Somut Evet, olarak, aynen öyle. maddi olarak bu Ama alemde insanın görmüyoruz. mesela bir sevdiğim bir arkadaşımın sözü vardı, çok değerli. Bir arkadaşa söylüyor. Ya dostum diyor, bak biz seninle çok güzel şeyler yaşadık. Ama dedi yarın ters düşebiliriz. Lakin dedi bak çok güzel şeyler yaşadık ya. Onlar bizim de dedi, kim alacak bunları? Bunlara sahip çıkalım. Hani ne kadar güzel bir düşünce. Yani yaşadığımız güzel anlar bizimdir. Hani sonra görüşmesek bile güzel anlarla hatırlayabilirsin birilerini. Veya bu kötü anlar varsa da onlar düzeltilebilir. Değiştiriyor her şeyi yani. Peki mesela ben şimdi merak ettim, geldim. Sizle beraber böyle bir eğitim yapacağım. Böyle oraya katılıp da mesela denemek için gelebiliyor musun? Böyle bir sefer nasıl Ya olduğunu zaten merak bizim ettim. bazen insanlar böyle hani bu tarz durumlarda korkar. Yani fiyat falan bizim hakikaten çok komik. Bütün etkinliklerimiz sadece neredeyse hizmet amacıyla, çok komik rakamlarla. O da hizmetin dönmesi için çalışan arkadaşların falan var sonuçta. Tabii ekip. Yani birçoğu insan bize soruyor. Hocam inanmadan işe yaramıyor. Ya bize inanarak gelen kaç kişi var ki derim zaten. Yani ilk başta insana inandırıcı gelmiyor. Çok iyi anlıyorum. Çünkü inanılması kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Yani, Herkesin hayatında aslında affedemediği, vazgeçemediği, küstüğü, kırıldığı, yaşadığı mutlaka bir travma vardır. Ki hala o şeyin içinde bazen kısır döngü gibi yaşarlar. Ama belki yeni bir sayfa açıp ben de buradan bir başlayayım, bir deneyeyim. Belki önce kendime özdeğerimi fark ederim dediklerinde. ya muhakkak travmalardan özgürleşmek lazım. Bu tam şudur. Bakın hayatınızda size mesela annenize öfkeniz var, eşinize, kızınıza, çocuklarınıza kızgınlıkların tadınız var. O enerjinizde, içinizde negatif enerjiler varken sudan yudum alırsınız. Lezzet almazsınız.
Çünkü içinizde o duygular var, tamam mı? Travmalar gittiğinde içtiğiniz su meğer ne güzelmiş diyorsunuz. Ya bunu anlatabilmek ancak onu yaşayınca oluyor, tamam mı? Yemek yiyorsunuz mesela. Şimdi bir haftadır burada kardeşler, işte asistanlarımızla falan İstanbul'un keyfini sürüyoruz aslında. Yemek yiyoruz. Hep keyif alıyoruz yemekten. Niye? Çünkü iyi duygulardayız. Yani yemeğin içinde değildir aslında, tamam mı? Hayattan lezzet almaya başlıyorsun. Yaşadığın travmalar hayattan lezzet almaya engel oluyor. Hayatı yaşamaya engel oluyor. Pranga bunlar. Yani büyüğe de küçüğe bakmamak lazım. Kurtulmak lazım. Derler unut, takma kafana. O da kolay değil. Yani sizin o kafa yoğunlaşmış. Onun travmanın temizlenmesi çok güçlü. Bu arada her travma için değil. Bazen insan gerçekten pozitif enerjilerle beslenince travmalar temizlenebilir bile. Her zaman bir travma temizleme tekniğine gerek olmuyor. Bazı durumlarda pozitif bir sevgiyle besleniyorsun. Heptir mesela çocukların oyun oyna. Travma temizleme yapar. İhtiyacına göre. Gerek yoksa çocuğun evcil hayvanınla oyun oynamak bile, anladın mı? Seviyorsun doğaya çıkmak, denizi seyretmek. Her şurada boğazı seyrediyorsun. İnsanı rahatlatıyor. Rahatlatır ama bazı travmalar vardır ki kişi bunu bilir, böyle yerleşmiş. Ondan da kurtulmak lazım. Prangalardan kurtulalım. Evet. Peki var mı yakın zamanda böyle bir eğitim? Online olarak katılabiliyorlar mı? Yüz yüze mi oluyor? Tabii biz online sürdürdüğümüz 14 günlük bir nefes kampımız var. Şimdi bu nefes kampı şu amaçla, dengeyi yakalamak amacıyla zihinsel, fiziksel, duygusal, ruhsal dengeyi yakalamak için 14 gün boyunca, yani 1,5 saat online canlı evinin konforunda yapabiliyorlar. Hatta videolarda 3 ay boyunca kalıyor danışanlarımıza. Çünkü 14 günde biz 1,5 saat onu her şeyi orada anlatsam bile her zaman elinin altında kalsın istiyoruz. Her gün nefes egzersizi yapıyoruz. Vücuda aktif hareketler yapıyoruz. Bütün doku ve organlar kanlansın ki oksijen gitsin, sağlıklı hale gelsin. Zihinsel, ruhsal arınma çalışmaları yapıyoruz. Travmaları keşfedelim, çözelim diye. Uykuyu düzenleme çalışmaları, ruhsal dengeyi yakalamak için çalışmalar, işte travmasını bulup temizlemek için özel çalışmalar yapıyoruz. Hakikaten o maneviyatı hissedebilmek için zihindeki blokajları kaldırmaya yönelik, yani çok dolu dolu 14 günlük bir kampımız var. Aslında buraya herkes katılsa diyorum. Çünkü zaten hakikaten çok büyük bir keyifle yaptığım bir çalışma bu. Bunun dışında da düzenli olarak her zaman bizden RDT seansı talep edebilirler. Bir de şu var. Yine herkesin ücretsiz katılabileceği bir uygulamamız var bizim. RDT Verse veya Bilal Can Türk diye App Store ya da Google Play yazdıklarında çıkacak uygulama. Hayat Bulmacası diye bir kanalımız var uygulamamız içerisinde. Orada her gün ücretsiz bu uygulama. Tamamen ücretsiz. Zaten amacı hakikaten insanlara bir nebze dokunalım. Çünkü ilmin zekatı olmak zorunda olduğuna inanırız ya. Hakikaten fayda verelim diye yapılmış bir çalışma. Her gün bir yaşam koşu önerisi var. Yani her gün günlük yaşam koşu. Orada hatta oralarda yorum yapıyor, paylaşıyor, işte uygulamalar yapıyor. Orada bazen küçük quizler, sürprizler, öyle puanlar kazanıyor. Ben de deneyeyim. Ödül de kazanıyor. Yani çok da keyifle yaptığımız bir şey. Aylık puanlarla işte ödüller de oluyor. Mesela özel grup şifa çalışmalarımız var. Orada ödüle kazanıyor. Sonra grup şifa çalışmasına kazananlar var. Çok keyifli bir süreç gerçekten de. Ve tamamen ücretsiz. RDT uygulamamızı indirip her zaman günlük bizimle bağ kurabilirler. Ben de şimdi birazdan bakacağım. Merak ettim gerçekten. Şimdi biz programı kapatmadan aslında şu anda değinmek istiyorum. Biz programdan önce böyle travmaları falan konuşurken aklımıza geldi. Güllü tam da Güllü iddianamesine çıkmasına yakın bir süreçte. Dedim ki ya dedim hani kadın ara ara yani Güllü Hanım da etrafını söylüyormuş. Ya benim başıma bir şey gelebilir. Hani böyle korkuyorum falan diye konuşurken travmaları aklıma geldi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsan hisseder mi başına geleceğini? Bunu ben yine basında gördükten sonra aha bu dediğimiz bir konu oldu. Gerçekten insanlar kodlanıyor. Zaten korkuyla duymuş ve o travması sebebiyle yüksekten korkuyor. Yani Güllü Hanım zaten yüksekten korkuyormuş. Hani evet, kenarında duruyormuş. Evet. Korkusunun, travmasının sebebi de orada yaşadığı bir travma. Bir duyguyla başlar. Şimdi korku insan davranışlarını etkiler. Mesela korku halindeyken mesela kadın erkek ilişkilerine de girmek istiyorum çünkü çok önemli. Mesela eşinin şiddet uygulayacağından korkak. Hatta kız çocuklarını ezdirme kendini falan diye yetiştiriyoruz ya böyle. Korku olan insan gardını alır değil mi? Şimdi ben sizin karşınızda hep böyle dursam bir yumruk atasınız gelir. Evet, İnsan doğru. korkuyla yaklaştığında sürekli o korku gerginlik sebebiyle karşıdakileri de rahatsız etmeye başlar. Ve değişir, tamam mı? İki, zaten yine bakıyorsunuz ki kuvvetle muhtemel kendi yaşadığı travmaları sebebiyle, ya bugün çocuğuyla da alakalı iddia bilemiyoruz şimdi iddiaları ama ya inşallah çok acı bir durum o da. Yani basından izlediğim kadarıyla çok üzücü bir konu. Çocuğunun yetişmesinde de o travmaların taşındığını inanıyorum. Bakın Güllü Hanım annesinden doğudan da aldı. Sonra da ondaki o travmalar çocuklarına gitti ve ilişkiler zaten koptu. Çok kopuk oldu. Neticede gelinen yer çok üzücü. Keşke olmasaydı. Tabii, ama tetiklemiş diyorsunuz bunlar da. Mutlaka tetiklemiştir. En korktuğu şey başına gelmiş. Allah korusun. Aynen öyle. Hani korktuğun başına gelir diye boşuna söylenmiyor. Yani keşke önceden konuşulsaydı diyorum hani, ama kader işte yani evet, ecel geldiği zaman bir şekilde çok üzücü ama yani travmalarımızı işte çözmezsek
o ki yani o da bizim hayatımızı aslında etkiliyor. Yani şöyle aslında toparlarken şunu diyelim. Tabii. Bayağı da kaptırdık gidiyoruz herhalde. Evet Zamanın ya, farkında değilim. akışta boş verin aksın. Evet, hakkınızı helal edin. Helal olsun lütfen. Keyif aldım. Şöyle bir şey yaşıyoruz. Biz anlatmaya çalıştığım, zorlandığım konu. Hayatınızda bir sorun varsa, bakın bu sorun bir fiziksel hastalık olabilir. O hastalığın bir sebebi var mutlaka. Bu sebep de travmalardır, tamam mı? Veya hayatınızda bereketsizlik veya ilişkilerde sorun yaşıyorsunuz. Mesela karı koca arasında ilk başta insan böyle canım, cicim, aşkım, bir tanem böyledir. Ama sonra araya kızgınlık, öfke, kırgınlık, değersizlik, yalnızlık. Şimdi araya duygular girdi. Baktığında eşini göremiyor. O duygularla görüyor onu. Filtreler gibi düşünün. Şimdi arada buraya negatif duygu filtreler olduğunda eşine baktığında gerilir. O da geriliyor yani. Şimdi bu aradaki negatif duygular temizlendiğinde bu mümkün. Tekrar bu mümkün. İlk başta böyleydi. Ki çok çalıştık biz. Eşini öldürmeye çalışıp da sonra düzen ilişkiler oldu. Tamam mı? Yani çünkü nefretle bakıyordu. Evet, artık böyle Ama- cetvelin iki ucu olmuş. Aynen öyle. Mesela aile danışmanlığı yapıyor musun derler bize. Klasik manada yapmıyorum. Ben şunu yapıyorum. Eşler geliyor. Diyorum ki eşin gözünün önüne gelecek seansta eşiyle yaşadığı bütün travmaları temizliyorsun. Eşine güzel bakmaya başlıyor. Onunla da çalışıyorsun. Böyle oluyorlar. Yani inanılmaz bir sonuç. Yani her sorunun altında sebepler vardır. Sebep ortadan kalkarsa sorun nasıl var olacak? Doğru. Her Değil mi? şey mümkün. Yani Her şey dolayısıyla mümkün. Allah-u Teala şifasız hastalık yaratmamıştır. Dermansız dert vermemiştir. Ümitsizlik şeytandandır. Bakın çok önemli bir inancım bu. Tüm kalbime inanıyorum. Herhangi bir konuda ümitsiz olmamak lazım. Ama olmadı, yaptık, olmadı falan. Vakti gelince olacaktır. Benim öğrenmem gereken bir şey vardır. Yapmam gereken bir şey vardır. Ya da yanlış bakıyorumdur olaya. Ama ümitsizlik mümkün değil. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Evet, maalesef ümidimizi kaybetmeyelim. Zaten Müslüman inanan insan. Neye inanıyorsanız artık Muhakkak öyle. ümidini kaybetmez. Ümidiyle yaşar. Her şey mümkün. Yeter ki tedavisini bilesin. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür Bilal ediyorum. Can Türk hocam Misafirperverliğiniz için. bizlerle beraberdi. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Merak ettiklerinizi siz de videonun altına yazın. Görüşmek üzere.